Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine bir video ile karşınızdayız. Bugün ne gezi ne otomobil tanıtımı. Bugün tamir tadilat videosu çekeceğiz. Yani umarım başarılı şekilde çekeriz. Ne yapacağız bugün? Nazara geldik. Benim arabamın şarj dinamosu bozuldu. Onu değiştireceğim. İlk defa bunun şarj dinamosunu sökeceğim. XF'in. Biraz zor olacak gibi. Örnek göstereyim size. Bu X-Type ile ilgili çok fazla sökme takma videom var YouTube'da. Artık bu arabayı ezberledim. Hani gözüm kapalı hangi parçası nerede onu biliyorum. Civatası kaçlık onu bile biliyorum. Şimdi bu arabanın şarj dinamosu hemen şu gördüğünüz yerde, videoda da gözüküyordur. Her yere el girebiliyor. Çok basit. Basit bir düzenek, basit bir motor. Tamiri bu kolay. Parça değişimi kolay. Her şeyi kolay bu arabanın. X-Type'ın. Şimdi bu da Jaguar. Dedik tamam yaparız. Bunu yapıyoruz. XF'i de yaparız. Bir bakalım XF'te ne alemde ortalık. Bu araba 3000 motor 6 silindir V6. Şu an bunu söktüm. Hava filtresi kazanı bu şekilde burada duruyor. Bunu aldık. Çift uçlu V6 olduğu için. Şimdi bakıyorsun kayış bu bölgede. Burada gergir ulmanları var. Şurada klima kasnağıydı, krank kasnağıydı. Hepsi bu tarafta. Bu tarafa dönüyorsun. Hiçbir şey gözükmüyor. Şarj dinamosu buralarda bir yerlerde olacak bunun alternatörü. Yani bu arabanın ön tarafını ben komple dağıtmak zorundayım. Dağıtacağım. Dağıttıktan sonra da buradan çıkmıyor. Alttan çıkarmam gerekecek şarj dinamosunu. Arabayı sehpaya alacağız. Aşağıdan traverzdeki motor kulağının üst civatasını gevşetip kiriko ile motoru bir 10 santim falan yukarı alacağız. Aradan şase ile motor arasından şarj dinamosunu sökeceğiz. Yenisini sipariş ettim. Bugün sadece sökme aşamasındayım. Yenisini bir gelene kadar arabayı hazırlayalım istedim. Bakalım. Hadi başlayalım. Böyle yolda giderken birden akü ışığı yandı. Allah'tan kapının önüne kadar geldi. Burada kaldı, artık marş basmıyor. Aküyü de ölçtüm multimetreyle. Akü sağlam. Araba şarj etmiyor. Valla birazcık zor olacak. Ama burada biliyorsunuz İngiltere'de işçilik pahalı. Benim de zaten işim otomobil. Meslek öğreneyim dedim. Bakalım şarj dinamosu değiştireceğiz. Burada herkes öyle yapıyor. İnsanların hep garajlarında liftleri var. Yani kirikoları var. İnsanlar hani lüks arabası olan da kötü arabası olan da herkes kendi işini kendi görüyor. Burada Türkiye'de biz alışmışız, hemen ufacık ses geldi götür sanayiye yaptır. Burada öyle değil. Burada haftalar sürebiliyor randevu almak veya araba parasına mal olabiliyor bir tamir işçiliği. Burada insanlar o yüzden kendileri alet edevat yapıyorlar. Do it yourself diye YouTube'da videoları izleyerek kendileri tamirat yapıyorlar. Biz de başlayalım. Şimdi zorluyoruz ve evet, antifrizi boşalttık. Valla bütün çabamız şuradaki yedek su deposunu çıkarmak. Onun hortumlarına geçeceğiz şimdi. Bu benim tahmin ettiğimden daha zor oluyor.
Emmeyi söktüm. Şurada kelebek gözüküyordur. Turbo hortumunu aldım. Bu her yer su borusu. Burada, altta. Burada yedek radyatör var. Bunlar da farın altında. İki tarafta da hem sağda hem solda bu su radyatörü haricinde yedek radyatörler var. Her yere haliyle su borusu gidiyor. Zar zor ayırdık. Bu kaldı sadece. Bunu da ayırınca önümüz biraz açılacak. Ardından bu boruyla hava filtresi borusunu alınca artık kayış ve rulmanlar gözükecek karşımızda. Oradan da bakacağız bakalım şarj dinamosu nerede. Evet. Biraz araladık. Burası böyle komple doluydu. Şurada görmüş olduğumuz şu tam böyle parmağımın ucundaki şarj dinamosunun rulmanı. Etrafında da şu V kayışı dönüyor. Şimdi gergiyi bulacağız. Gergiyi kastırıp kayışı boşa çıkaracağız. Buradan burayı açtık. Bu iş alttan olacak. Bir kiriko ile basalım. Alt muhafazayı sökelim. Bu dinamoyu buradan almamız imkansız. Bunu alttan alacağız. Şimdi bu önü boşaltacağız. En azından şu fanı buradan almam lazım. Fanı buradan aldıktan sonra burası iyice boşalacak. Tam şu gördüğünüz turbo borusu. Turbo borusunun arkasında gergi var. O gergiyi kastırdığım zaman kayışı almam lazım ama bu boru da alttan sökülüyor. Şimdi bu şeyi de fanı da buraya kadar aldım ama şurada fan termiği var. Fan beyni. Şöyle ışık tutayım. Şu fan termiği. Fan termiğinin burasında alt tarafında kabloların olduğu bölümde soket yok. Soketi aşağıya doğru gidiyor. Haliyle kabloyu kurtaramadığım için fanı da yukarı alamadım. Mecburen şimdi buradan kaldıracağız arabayı. Altına kiriko koyacağım. Alttan bir muhafazayı alayım. İnşallah oradan daha kolay bir şekilde sökeriz. Ama bugün bitmeyeceği belli. Bu iş birkaç gün sürecek benim açımdan. Millet, bugün ikinci gün. İlk gün acayip yağmur yağdı. Yarıda bıraktık. Zaten burada 3:45 gibi hava kararıyor. Valla arabanın altına tam girdim. Yağmur başladı. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Önce bir kayışı sökmeyi, bir kapıyı açalım, kaputu açalım. Şu an kumandamız yok. Yani daha doğrusu akümüz yok. Kumandanın üstünden alüminyum anahtarı çıkarıyoruz. Buradaki kapağı da çıkarıyoruz. Bu şekilde açtık. Şimdi garip değil mi? Direksiyon orada, kaput açma mandalı burada. Yani o direksiyonu değiştirmişler ama bu mandalın yerini herhalde değiştirememişler. Çok garip. Bir de bagajı açalım. Anahtarlar. Bagajda da şurada şöyle yeri var. Ayırıyorsunuz. Evet, bagaj böyle. Motor koruma kapağı, hava filtresi kutusu. Her şey burada. Ben dün ayrıca fanı ve fan beynini de söktüm. Biraz zor oldu çünkü fan beyninin soketi fanın olduğu yerlerde değil, ta aşağıda tamponun içinde. Yani alttan karter muhafazayı sökmeden hem tamponunkini hem arabanın ortasındakini fan
sökülmüyor. Onu söktük komple. Yani kayışın önünü açmaya çalışıyorum ama açabildiğim kadar. Bugün de onu göstereceğim. Şu kayışı esnetip elimizde şuradan şarj pulesinden şarjı üzerinden kayışı almamız lazım. Deneyeceğiz bakalım. Arabanın altı bayağı karışık. Haydi girişelim. Şimdi bu gergi için benim gergi sökme aparatım yok. Şu küçük cırcırın, daha doğrusu orta boy cırcırın şu kare ucu şöyle gergiye takılacak. Buradan bastırıp kayışı gevşeteceğiz. Ama şimdi bunu ben buradan takıyorum. Gücüm yetmiyor. Çok kuvvetli çünkü bayağı bir geriyor. Yayı çok sert. Ben de ona bir uzatma yaptım. Şu şekilde bunu takacağım. Buradan bastıracağım. Yani daha uzun olsun diye. Lisede gördük hepimiz fizikte. Yük çarpı yük kolu eşittir kuvvet çarpı kuvvet kolu diye. Buradaki uzunluk arttıkça benim uyguladığım kuvvet azalacak. Ve oraya uygulanan kuvvet artacak. Daha az güç harcayarak daha fazla güç uygulayabileceğim oraya. Bakalım, yani umarım bu teori birazdan pratikte de gerçekleşir. Evet, teorideki bilgimiz pratikte gerçekleşti. Kayışı saldım. Bakın şu şekilde geriyorum ve kayış bollaşıyor. Dün ben bununla bütün gün uğraştım. Anca aklıma geldi. Ya dedim gücüm yetmiyor. Dedim uzatırsam olur. Şöyle göstereyim. Kayış çıktı. Şarj dinamosu artık sadece aşağıdan tutuyor. Normal şartlarda bu arabanın şarj dinamosunu internette izlediğim videolarda da sorduğum kişilerde de herkes diyor ki motor kulağını, bu taraftaki motor kulağını alttan gevşeteceksin. Karterin altından düz bir takoz koyarak motoru kaldıracaksın. Ortalama bir 15 santim civarı, aracın servis kitapçığında da o yazıyor. Bir 10-15 santim motoru yukarı kaldırıp aradan alacaksın şarj dinamosunu diye. Çünkü hani buradan şarj dinamosu gözüküyor ama aşağıdan almaya kalktığınız zaman hem şase demiri var, hem travers var, hem motor var. Şarj dinamosu da büyük bir parça, aradan geçmiyor. Şimdi ben şu elimdeki bu cılız aletlerle hem arabayı kaldırıp hem motoru yukarıya kaldırmaya kalkarsam ya benim için bir tehlike oluşabilir. Sonuçta yapmadım daha önce. Açıkçası biraz çekindim, üzerimize bir şey düşer kalırız altında diye. Ben de burayı komple boşalttım. Şimdi bakıyorsunuz burada şöyle bir boşluk var. Yani bir karışı geçti. Bir tek borular var. Yani şarj dinamosunu oradan sökersem buradan çıkarabilirim diye ben de burayı dağıttım. Aşağı tarafta bunun arabanın alt muhafazası çok büyük. Yani tabi buradan bir başlıyor arabanın egzozuna kadar, arabanın altında komple plastik muhafaza var. Sadece ön tarafını gevşettim ve açtım. Bu tamponun altındakini de komple çıkarttım. İçeriye depoya koydum. Deneyeceğiz şimdi. Aşağıda bir EGR kaldı. EGR bayağı büyük. Yani EGR dediğin normalde bir arabada bir avuç içi kadar falan olur ama bu arabada EGR yani neredeyse şu radyatör boyunda. O biraz zorlayacak bizi. Çünkü araba V6 iki tarafa birden gidiyor. Şimdi iki tane turbo var bu arabada. Bir küçük turbo var, bir büyük turbo var. Baktığın zaman hiç turbo gözükmüyor ama turbolar aşağılarda. Koca koca turboları var arabanın. Haliyle bunun içinde EGR'si de büyük. Su hortumları ve hava hortumları da dediğiniz gibi. Normal bir arabada bir tane olan her şey bu arabada iki tane. Zar zor sığdırmışlar zaten bu motoru buraya. Bu motor normal şartlarda Range Rover Sport'larda kullanılan motor. Range Rover Sport'larda olay birazcık daha farklı. Motorla ilgili bir işlem yapılacağı zaman tabandan kupa cıvataları açılıyor. Komple kupa yukarı kalkıyor. Şase ve motor yerde kalıyor. Kamyon gibi. Motorun üzerinde istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz ama Jaguar için o geçerli değil. Hadi bakalım şimdi arabanın altına geçelim. Tam arabayı sehpaya kaldırdık. Kargo geldi. Bakalım ne gelmiş. DHL'den
Hiya. Number 31? It is indeed, yeah. Yes. We're going to put it down on the side. I am waiting you. Lovely. Nice and early. There you go. Thank you. Have a good day. Bakalım. Evet, ağır muhtemelen şarj dinamosu 9 kilo yazıyor üzerinde. Nasıl 9 kilo, bu daha hafif gibi. Hadi. Hala göremiyorum. Ha? İşte böyle. Oyt. Şarj dinamosu geldi. Bu parça sıfır gibi duruyor ama sıfır değil. Refurbished diyorlar. Tekrar üretilmiş, yani tamir edilmiş. Denso orijinal parçalarıyla tamirli ve 6 ay garantili olarak aldım bunu. 124 pound'a, yani 1300 lira civarında. Bunu Türkiye'de almaya kalksanız en az 2000-2500 lira filan. Güzel. Tam zamanında geldi. Bakalım biz zamanında sökebilecek miyiz? Evet. Hadi bir beraber bakalım duruma. Oy oy oy. Evet, şu görmüş olduğunuz, şuradan başlayan, buraya kadar giden ve arkada da daha derinliği olan şey EGR valfi. Bu EGR valfini buradan sökmeden dinamoya ulaşmak mümkün değil. Bunu sökeceğiz buradan. Bu taraftaki borusunu aldım, bu taraftaki borusunu almadım. Buradan kelepçeli bu. Bunu buradan sökeceğim. Bunun yanında şurada 8'lik cıvataları var. Görüyorsunuz. 4 tane falan 8'lik cıvata olması lazım. Onları alacağım. Bir de hemen arkasında turboya giden, şurada bakın kelepçe gözüküyor. O da turboya giden kalın boru. Önce 8'lik cıvataları bir alayım. Birazcık sarksın. Ondan sonra turboya giden boruyu daha rahat sökerim diye düşünüyorum. Haydi başlayalım. Evet, EGR'yi aldık üstünden. Abi böyle EGR mi olur ya? Ne bileyim, EGR dediğim böyle şu kadar filan olur normalde. Yani normal arabalarda, yani şu uç kadar. Ama EGR böyle. Borusu gerçi bu. Burası da komple EGR'si. Bu da havayı saldığı yer. Anam, bunu görmedim ha. Acaba biz böyle küçük bir hortum çıkardık mı? Hiç aşağıda görmedim. Çıkarmadıysak, yani çıkardıysak ama bulamazsak sıkıntı. Arabayı toplarız, uğraşırız. Ondan sonra arıza ışığı yanar. Hadi bulabilirsen bir daha sök. Zaten 2 günde söktüm. Hadi biraz nefes alayım. Ondan sonra asıl iş. Son vuruşlar. Şarj dinamosunu sökebileceğiz mi bakalım. Evet. Şimdi EGR'yi buradan aldık. Burası böyle boşaldı önümüz. Burada karter var. İşte tam burada da şarj dinamomuz var. Artık gözüküyor. Biraz daha kolay gözüküyor. Şimdi bu şarj dinamosunun hemen şurada yanda, şöyle göstereyim, 13'lük cıvataları var. Burada da turbo borusu var. Şu turbo borusunun kartere bağlı bir 10'luk cıvatası var. Tam şurada. Onu söküp şu turbo borusunu esneteceğiz. Ardından da 13'lük cıvataları sökeceğiz. En arkada da şurada kırmızı gözüküyor, kırmızı bir şey. O da akünün artı kablosu. Onu da söktükten sonra şarj dinamosu gelecek. Haydi. Al. Evet, sonunda başardık. Eğer kapımızın önünde yapıyorsanız alttan travers ve motor kulağıyla hiç uğraşmayın. Sadece fanı sökün. Fanı söktükten sonra dinamoyu böyle buradan çıkarabilirsiniz. Evet. Yani
görünürde bir şey yok ama konjektör arızası olabilir. Yani dönüşünde de bir şey yok gibi. Tamam. Şimdi yenisini takalım. Şimdi tamam, söktük. Yenisini takacağız. Peki arızanın kaynağı ne? Bir ona bakalım. Şimdi bu dinamoyu çeviriyorum. Bakın. Böyle biraz içi zor dönüyor. Bunu çeviriyorum. Çok rahat dönüyor. Muhtemelen bunun içindeki yataklardan veya bağlı olduğu yerlerden birinde arıza var. Ben konjektör arızası falan diye düşünüyordum ama belli ki içi bozuk. Bunu da sonra bir re-engineering yapacağız. Sökeceğiz, içini bakacağız. Tamir edebileceğimiz bir şeyse internetten parçasını alırım. Bir elektrikçiden tamir eder. Bunu da satarım. İşçilik zaten hadi o benden olsun. Bedavaya gelsin. Normal şartlarda bunu götürüp bir tamircide yaptırmaya kalksaydım 300 pound civarında bir para ödeyecektim. 300 pound yani 3300 lira falan bir sadece işçilik. Bir de onu da bu malzemeyi de oradan alsam. Oho. Bir de araba kapının önünde kaldı. Çekiciye versem. Burada da çekiciler kilometre başı 1.25 pound yazıyor. Benim de bu arabayı götüreceğim sanayi ortalama 30 kilometre civarı. Yani 30 küsür pound, işte ne bileyim, hesaplayamadım. 30 küsür pound 300-400 lira da çekiciye verecektik. Bakalım. Şimdi söktük. Geri toplama faslı başlıyor. Sökmek kolay. Her zaman dağıtmak kolaydır. Tamir etmek, toplamak zordur. Şimdi bir toparlayacağız. İnşallah olur. Zaten eğer siz bu videoyu izliyorsanız olmuştur. Yani olmadıysa bu videoyu yüklemenin anlamı da yok. Hadi başlayalım. Halim bu halde. Suratım, her yerim yağ muhtemelen. Alt tarafı topladık. Dinamoyu taktım. Kayışı da yerine güzelce oturtup gerdirdim. Aşağıdan EGR'yi ve boruları da taktık. Şimdi sıra fan ve su sisteminde. Fanı takacağız. Su borularını ve hava borularını takacağız. Suyumuzu doldurup marş vereceğiz ama ondan önce hazır kaldırmışken ben arabanın bir yağını da süzdüreceğim. Fan da burada. Kocaman bir fan. Tek fan bunlar. X-Type'lar çift fandı. 2 tane ufak fan vardı. Birinci ve ikinci devir olarak ikisi aynı anda çalışıyordu. Buna bir tane büyük bir fan yapmışlar. Kocaman da bir fan termiği koymuşlar ortaya. Şimdi bunu takacağız yerine. Baksana, elektrik santrali gibi. Bayağı da kalın bir kablo. Haydi başlayalım. Evet, sona geldik. Başlarken ya olmazsa ya sökeriz, toplayamayız, ya sökemezsek bir türlü ihtimal düşünüyor insan. Ama toparladık. Şimdi suyunu ve antifrizini koyacağız. Ondan sonra bir akü takviyesi yapacağım. Ardından çalıştıracağım. Şöyle normalde bu arabanın aküsü arkada. BMW'de ve Mercedes'te işte aküsü arkada olan arabalarda ön tarafa kutup başı koyuyorlar. Ama bunda yok. Bunda direkt arkadan takviye yapacağız. Bir zararı yokmuş. Ali Ustama da sordum. Kitapçığa da baktım. Sıkıntı yok dediler. Şimdi suyumuzu bir dolduralım antifrizle birlikte. Havasını alalım. Buradan pıtır pıtır hava yapmaya başladı bile. Tamam, bunu kaybetmeyelim. Burada dursun. Hop, döktük. Valla hunim var ama artık sıkıldım. Bir an evvel bitsin istiyorum. O yüzden uğraşamayacağım huniyle. Yağını da değiştirecektim. Yağ ve işte ne bileyim antifriz falan hepsi geldi kargodan. Hala yağ filtresi gelmedi. Şimdi yağ filtresi gelmemişken de arabanın yağını değiştirmenin anlamı yok. Yağ filtresinin gelmesini bekleyeceğim. Arka disklerimizin de değişmesi lazım. Daha önceki videolarda göstermiştim. Diskler neredeyse kopacak pastan. Bir dahaki bölümde de hem yağ değişimini hem de arka fren disklerinin değişimini, balataların değişimini işleriz birlikte. Şimdilik böyle idare edelim. Ne alemde su daha lazım. Şimdi
Akünün kutup başlarını bir takalım. Belki takviyesiz çalışır, zannetmiyorum ama yine de denemiş oluruz. Zarar gelmez. Takabilirsem. Eksiği taktık. Şimdi sıra artıda. Hop 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 hop. Nasıl ağırlık yapıyor. Hadi bakalım. Anahtar. Yani kontağı açıyor. Ama marşı basacak mı? Bilmiyoruz. Burada kimse yok. Basabilir. Arabaya şimdi oturmak istemiyorum bu halde. Çalışmıyor. Mecbur takviye yapacağız. Vay arkadaş. Şimdi niye böyle oldu? Aldı. Bu arabada inşallah yatak sarmaz bize akü şarj edene kadar. Bayağı harala gürele çalıştı ya. Yağ ışığı da yanıyor ama valla ne yalan söyleyeyim, bakmadım, büyük ihtimalle yağ eksik. Zaten duman atıyor bir yandan da. Ama zaten kesime gideceği için önemli değil. Motoru bize lazım değil. Park sensörü çalışıyormuş. Hoppa. Abi otomatiğe alıştık da buranın manuel şeyi acayip ya. Yani ters yerden vites değiştirmek gerçekten zor. Şöyle duralım. Yetişir herhalde burada. Aynen. Çok güzel. Bu arabanın da kaputu durmuyor. Şemsiye vardı. Nasıl şemsiyeyle? Hi.
Bir daha. Hadi oğlum şimdi çalış. İnşallah şimdi basacağız. Bakalım. Frene basıyoruz. Haydi bakalım. Biraz şarj edecek. Ondan sonra. Haydi bir daha. Evet. Araç çalıştı. Suyun havasını alıyoruz böyle. Şimdi sökelim. Şimdi araç çalışıyor. Ama ne yazıyor? Frene basın ve el freni indirin diyor. Kaput açık diyor. Şanzıman hatası veriyor. Şanzıman hatasının sebebi akünün zayıf olması. Bu arabalarda akü zayıfken şanzımana arıza gösteriyor. Akü biraz şarj ettiği zaman kendini toparlayacak. Ben de zaten şeyi alacağım. Ne diyorlar? Cihaza bağlayıp sileceğim. Bitirdik. Bu kadar. Biraz zor oldu. 2 günümü aldı. İlk gün Ar-Ge çalışmasıyla geçti. Neyi nereden sökerim, nasıl yaparım diye. İkinci gün sabah başladım 10'da. 3,5-4 saat sürdü ve bitirdik. Şimdi alt muhafazayı takacağım. Ardından kiriko ile arabayı indireceğim. Suyunu tekrar, yağını tekrar kontrol edeceğim. Arızalarını silip aküyü şarj etmesi için teste çıkacağım. Ama önce üstümü başımı bir değiştirmem lazım. Arabanın içi krem. Bir duşa gireyim herhalde, birkaç saat kendimi bir işte dezenfekte etmem lazım. Bu iş böyle. Daha önce hayatımda hiç ben böyle bir şey değiştirmedim. Basit bir arabadan da başlamadık. XF ile başladık. Üzerindeki motor kamyon motoru gibi, el girmiyor. Zor. Cesaret etmek lazım. Şimdi ya şeyi söyleyeceğim size. Otomobillere meraklıyız. Seviyoruz. İstiyoruz otomobillerle haşır neşir olalım, bir şeyler yapalım, sökelim, takalım, modifiye edelim. Yani otomobiller, otomobil severler için gerçekten hayatlarında büyük yer kaplayan ve iyi, güzel anlam ifade eden birer araç. Normal sadece bir yerden bir yere, A noktasından B noktasına gitmek için kullanılan kısmı, yani kullanan kişiler belki bunu anlayamayabilir ama otomobil severler benim ne dediğimi iyi anlamışlardır. Abi uğraşın, bir şey bozulduysa kendiniz tamir etmeye çalışın. Zaten tamir edemezseniz yine aynı parayı vereceksiniz, yaptıracaksınız. Bir deneyin. Denemekten zarar gelmez. İnsan deneye deneye, boza boza öğreniyor. Bu sadece bir otomobilin bir şeyini tamir etmek için değil, bu hayatta da böyle. İnsan her zaman yaptığı hatalarla, yaptığı yanlışlarla doğruları görüyor. Hata yapmaktan korkmadığınız sürece bir şeyleri başarıyorsunuz. Bu ufacık bir şey. Şimdi hani diyeceksiniz ki ulan bir şarj dinamosu değiştirdin, hayat dersi veriyorsun, nereden nereye aldın götürdün diye. Ama bu hayatın her alanında böyle. Bir şeyi yapmak isteyin. Bir insan bir şeye inansın. Yapabileceğine inandıktan sonra mevsimleri bile değiştirirsin. Yeter ki inan. İnanmak yapmanın yarısıdır derler. Biz de inandık, yaptık. Güzel de oldu. Ne kayış sesi geliyor, ne herhangi bir başka bir problem. Her şeyini de kontrol ettim. Tekrardan kontrol edeceğim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa, yapmak istediğiniz yorum olursa videonun altına yazabilirsiniz. Oradan olabildiğince mantık çerçevesi olan yorumlara cevap yazıyorum. Bazı hadsizler de yazıyor, işte sen ne anlarsın, işte ne biçim araba kullanıyorsun,
ne anlarsın arabadan gibilerinden. Onlara da buradan bir mesaj göndereyim. Kolayla lastik parlatmaya veya 5 liralık led ampul takmaya benzemiyor arabacılık. Arabacılık öyle olmaz. Arabacılık böyle olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.